Merhaba hanımlar, Ebebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir yelek modeli anlattım. Erkek çocuklarımız için özellikle hem yelek hem süveter olarak kullanabilirsiniz. Yandan düğmelidir. Bakın buradan. Ben ilik yeri açmadım ama siz dilerseniz ilik yeri açabilirsiniz. Zaten buradan rahatlıkla lastikleri bir tık geniş yaptığım için rahatlıkla ilikleniyor buraları. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Hele kız bebekleri için de yaparsanız böyle pembe tonları falan efsane bir yelek oluyor. Bu şekilde ama ben düğmeleri böyle süs şeklinde gözükmesi için ekledim. Ve çok ayrı bir hava kattı. Bakın yandan da bağcıklı. Bağcıklarını çözelim. Bu şekilde içinde göstermek istiyorum ve yakası lastik formlu. Bu kalıp tam işte 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık bebekler için işte 1 aylık, 1 aylık diyorum. 1,5 yaşa kadar rahatlıkla kullanabilir. Hatta 2 yaşa kadar da kullanabilir. Ben bu sayı 51 başladım. Siz de 51 ile başlayarak bu modeli yapabilirsiniz. Şimdi 51 başladığım için mesela daha küçük 6 aylık yapmak isteyenler varsa buradaki sıra sayısını 2 eksik yapsın. Mesela burada ben tahminen 24 örmüştüm. Diyelim siz 20 sıra yapabilirsiniz. Sonra omuz örebilirsiniz. Arkası da 26 idi. Siz işte bu arkasını 24 yaparak daha kısa crop tarzında bir yelek tasarlayabilirsiniz. Toplamda 2 tane ip gitti ve 2,5 milim tığ kullandım. Bu şekilde hanımlar hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar, şimdi önce lastik yapımına başlayacağız. Ben arka parçayı ördüm. Bakın böyle de 2 sıra arttım. Şimdi ön parçayı yapalım. Ondan sonra arka parçayı da aynı şekilde yapacağız. Tam detaylı anlatacağım. Öncelikle 51 tane zincir çekmemiz lazım. Şimdi 2-3 yaş yapanlar 61 tane zincir çeksin. Çünkü bu başlangıçta ilk trabzan yapacağımız için önden lastikleri alacağımız için eşit düşmesi için 51 tane çekiyoruz. Sonra zaten burada 49 tane trabzan oluşuyor. 51 zincir 49 trabzanımız var. Şimdi hemen normal zincir çekelim. Bu kilitleme zinciri 1, 2, 3. Ben 51 tane hemen çekiyorum, geliyorum. Evet, 51 tane zincir çektim. Şimdi 1-2 tane zincir atlayıp üçüncüye tam trabzan yapıyorum. Bakın. Tel aldım. Trabzan yapıyorum. Hiç arttırma yapmadan zincirleri trabzan dolduralım. Yani burada 49 tane trabzan olacak. Bakın hiç artırma yapmadım. Her zincirin ortasına trabzan yapıyorum. Hemen bu sırayı bitirelim. Video uzun olmasın diye burayı kesiyorum. Evet, bakın doldurduk trabzanları. Şimdi son zincire de trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakalım nasıl yapmışım. Bir tane trabzan yapıyorum. Arkadan alalım çünkü burası ters, trabzanın ters kısmı. Arkadan bir tane, bakın şöyle göstereyim. Arkadan aldım tel, normal trabzan yaptım. Önden aldım, trabzan yaptım. Bakın ilk şeyde bir tane trabzan yapıyoruz. Normal tepeye battık. Burada da ikincide de ortasından alıyoruz, arkadan ve önden. Bu şekilde lastik form yapıyoruz. Bakın arkadan şöyle göstereyim. Arkadan böyle alıyoruz. Önden alıyorum. Arkadan alıyorum. Önden alıyorum. Bu
bu şekilde komple tamamlayın. Bir ön bir arka. Şimdi bitirirken nasıl yapmıştık? Arkadan aldık, sonra önden bitirdik. Bitirirken de aynı şekilde arkadan alıp önden, pardon, bir tane trabzan yaparak bitireceğiz. Hemen geliyorum. Bakın arkadan aldım ve normal trabzan tepesine batıyorum ve bu şekilde ilk sıramı bitirdim. Şimdi döndük ikinci sıraya. Bakın bir trabzan tepeye battım. Şimdi önden alıyorum. Şimdi arkadan. Şimdi bir ön bir arka alarak bu sırayı bitiriyoruz. Bakın öndekini önden normal trabzan yapıyoruz. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. Toplamda bakayım ben kaç sıra örmüşüm. 1 2 pardon 3 sıra ördüm. 3 sıra ördüm. Yani toplamda pardon 1 2 3 4 5. sırada desene geçtim. Şu an biz zaten 3. sıradayız. Bir sıra daha lastik yapıp evet 1 2 3 bir sıra daha yapıp desene geçeceğiz. Şimdi komple bitirelim. Evet. Şimdi desen yapmaya başlıyoruz. Bakın örneğimizi kuracağız. Şimdi 51 ile başlayanlar mesela zaten bu yeleğimiz rahatlıkla 1 yaş, 1,5 yaş işte kullanabilir. Hatta 7-8 aylık da yapabilir. Mesela boyunu kısa tutup 7-8 aylık bebekler için de kullanabilir. Şimdi hanımlar genelde 1 yaş için çalışalım bunu. Dediğim gibi 2 yaş yapmak isteyenler de 61 çeksin. Diyelim 3 yaş yapmak isteyen, 3-4 yaş yapmak isteyen 71 çeksin. 10 sayı fazla yapacak. Şimdi buradaki örneği kuracağız. Bu örneği biraz kurmakta zorlandım tam eşit düşürebilmek için. Ama sizler de eşit düşürebilmek için birazcık sayın. Ama şimdi 51 ile başlayan hazır sayısı var burada. 61 ile başlayan önce bir benim verdiğim bu sayıyla örneği kurmaya çalışsın. Eğer olmazsa bu aralarındaki trabzan sayılarını eksilterek de yapabilirsiniz. Ben çünkü ilk başta diyelim bunu 1 ile başlamıştım. Şu hemen yanına portkonu yapmıştım. Ondan sonra işte bu aradaki sayı daha düşüktü diyelim. Hani o şekilde ayarlamaya çalıştım. Yani bu ilk sırada sayınızı kendiniz de kurabilirsiniz. Ama 51 ile başlayan benim vereceğim sayılarla kursun bu örneği. Zaten bu yelek işte dediğim gibi 51 ile başlarsanız işte 6 aylık, 7 aylık, 8 aylık, 1-1,5 yaşa kadar bu yeleği kullanabilirsiniz. Şimdi bakın trabzan yapıyorum. Normal 2 zincir çektim, trabzan yaptım. Şimdi sayalım kaç trabzan yaptığımızı. 1, 2, 3, 4. Toplam 4 tane trabzan yaptık. Şimdi 4 trabzandan sonra pofkon yapıyoruz. Normal tel aldım. Bakın normalde trabzan yapıyordum. Çıkıyordum. Çıkmıyoruz. İkinciyi aynı şekilde toplam 5 tane yarım trabzan alarak tığımıza bir dolduruyoruz. Bakın. Şimdi bunu saymayın. 2, 4 ve 5. 5 tane aldık. Komple tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi hemen yanındaki bakın hemen bunun dibindeki trabzana batıyorum. Normal trabzan yapıyorum. Farklı bir işlem yok. Tekrardan pofkon yapacağım. Bakalım aradaki sayı kaç? 2, 4, 6 ve 7. 7 var. Diyelim işte 61 ile başlayan bu belki 8'dir, belki 5'tir, belki 6'dır. Hani bunu siz kuracaksınız ama 51 ile başlayan bu sayılarla yapsın. 2, 4, 6 ve 7. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi ikinci popcorn'a geçiyoruz. 1, 2, 3,
4 5 2 4 5. Evet. Bakın diğer aralarda da aynı şekilde 7 tane Trabzan 7 Trabzan. Bu sırayı aynı bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar, bakın nasıl başladıysam o şekilde bitirdim. 4 trabzanla bitirdim. Bakın 4 trabzan ile bitirdim. Şimdi dönüyoruz kutucukları yapmaya. Bakın 4 trabzan aynı şekilde şu an yapıyorum. İkinci sıraya geçtim. 2 zincir çektim tabii ki. Evet. Şimdi bu portkomun tam tepesinden atlayacağız. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın bu portkonun tepesi. Bak şurada tepe yok. Bu zincir kilitlerken portkonu kilitlerken zincir. Bu asıl tepe burası. Bunu atlıyoruz. Bakın hemen burada trabzan var. Bakın şurada trabzan var. Onun tepesine batarak trabzan yapıyorum. Sonra bakın düz örüyorum. Diğer popcorn'a geliyorum şu an. Bakın burada da trabzan var. Ona da yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın bunu atlıyorum zaten. Diğer trabzan tepesine geliyorum. Bu şekilde komple bu sırayı bitirelim. Bakın burada 1 2 3 4 tane daha var. 4 tane daha yapıp 4 zincir 4 tane trabzan yapıp diğer sıraya geçiyoruz. Evet, şimdi bakın üçgenler var ya burada. Böyle içe doğru ördükçe üçgen şeklinde oluşacak. Şimdi diğer sıraya geçtim. İkinci sırayı örmek için. Ay pardon. Şu an 1 2 3. Diğer sıraya geçelim. 2 tane zincir çekip normal trabzan yapıyoruz. Evet. Şimdi bakın bu taraftan bu şöyle form oluşturması için yapacağız. Şimdi bu sefer bakın bunun zincirin içine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir boşluk atlayıp diğer boşluğa geçtim. Bakın bir boşluk atladım. Yani bir trabzan atladım. Diğer trabzana battım. Şimdi bir trabzan. Bir tane daha trabzan. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Şimdi normalde zincire diyelim. Burada ne yapmıştık? Zincire battık, oluşturduk. Şimdi birbirine doğru daralması için bir trabzan kaldı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın zincire batıyorum. Bakın daralttım. Birbirine bu iki kutucukları yakınlaştırıyorum. 2 4 5. Bakın 4 5 tane de içinde trabzan var. Bakın diğer kutuda 2 4 6 7. 7 tane ilkinde, diğerinde de 5 tane trabzan var. Aynı şekilde bakın şimdi devam edelim. Düz trabzan yapıyorum. Örelim. Bakın geldim. Buna da batıyorum. Çünkü burası da iç tarafa girecek. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane trabzan atladım. 5 tane trabzan olacak burada. 3 4 ve 5. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi buraya bir trabzan yaparak diğer üçgen formunu oluşturacağız. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Bakın oluşmaya başladı. Şunu da böyle yakından göstereyim hemen size. Ekran görüntüsü alın. Bakın bu şekilde üçgen yapacağız. Evet bakın şimdi diğer sıraya geçiyorum.
Bakın köşelerde artma oluyor. Alttakine 2, 4, 5'ti. Şimdi 6 tane oluyor köşelerdeki arttırma. Şimdi geldik zincire. Bir zincir çektik. Taktik bu hanımlar. Hani birbirine bakan 2 tane kutucuk yapıyoruz. Burada 3 tane baklava deseni var. Bakın 3 tane. Birbirine bakacak şekilde ayarlayacağız. Mantığı anlamışsınızdır zaten. Bakın 3 tane kaldı. Şimdi normal bir trabzan yapıyorum. Bakın iki üçgen arasında ki trabzan sayısı fazla ama bir üçgenin içi bakın eksiliyor. İki üçgen arası da artıyor. Farklı bir işlem yok. Aynı bu kutucuklardaki gibi gelin. Buna trabzan yapın. Bir kutucuk atlayın. 3 tane trabzan oluyor zaten. Burada da böyle bir kutucuk yapıyorsunuz. Ve bu şekilde bu sırayı da bitirelim. Şimdi geldik diğer sıraya. Bakın kutucuklarıma birbirine bakıyor ve daraldı. Bakın 3. Şimdi diğer sıraya geldik. Burada bakın zincire battım. Bir zincir çektim. Direkt bu trabzan ortasına bir tane yapıyorum. Zaten 3 tane kalmıştı. Tam ortaya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın atlıyorum. Şu zincire batarak bakın çok güzel bir üçgen formu oluşturdum. Bu şekilde diğer üçgenleri de tamamlayalım. Bakın şöyle göstereyim, çekeyim. Şöyle tutayım yakından ki. Diğer sırada popcorn yapacağız ama bu sefer popcornlarımız ters düşeceği için parmağımızla iteleyeceğiz. Böyle yuvarlak oluşacak. Sıraları tamamlayalım. Evet, şimdi geldik diğer sıraya geçtik. Şimdi 2 zincir çektim. Şu an örüyorum trabzan. Şimdi bakın burada zincire de battım. Tam ortasındaki direğin tepesine battım ve zincire battım. Şimdi popcorn yapacağız. Şu zincir çektiğimiz yere trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın trabzanın tepesi. Tam buraya aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi parmağımızla böyle iteleyelim. Çektik. Bir zincir yaptık, kilitledik. Böyle iteledikten sonra zaten yuvarlağı ön yüzeye doğru çıkıyor. Bakın burası ön, burası ters. Şimdi bakın burada zincir var. Mutlaka bu zincire trabzan yapın. Bu şekilde popcorn'u yapıyoruz. Bakın kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane popcorn yapacağız bu tepelere. Bakın buralara zincir, tam bunun ortasına popcorn yapacağız. Aynı bu şekilde devam edelim. Bu sırayı da bitirelim. Böyle göstereyim. Bakın. Modelimiz böyle oluşuyor. Yani bu baklavanın üst kısmı. Şimdi alt kısmını göstereceğim. Ondan sonra bunu rahatlıkla, kolaylıkla örebileceksiniz. Evet, şimdi bakın hanımlar, baklavamızın üst kısmını bitirdik. Yani şu kısmını yaptık. Alttan başladığımız için bu şekilde düştü örneğim. Şimdi şuradaki kısma geçiyoruz. Bakın hanımlar, burada hani trabzan yaptık ya zincirlerin tepelerine. Onlara batıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Tam bu popcorn'un tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Pardon, özür dilerim, kırık tuttu beni. Bakayım, pardon, yanlış yaptım.
Evet, yanlış pardon, çok özür dilerim. Aynı buradaki gibi yapmam lazım. Burayı, evet, bu zincir olan yere bir tane zincir, popcorn tepesine bir tane trabzan, bir zincir, hani bu zincir tepesi yapmıştık ki onu atlıyoruz. Aynı şekilde bakın bitirdiğimiz örnek gibi başlıyoruz. En sonunda nasıl yapmıştık? Bir boşluk, işte bir zincir, trabzan, bir zincir, bir boşluk, bir trabzan. Aynı şekilde bakın zincir olan yere yaptığımız, bak bu zincirdi. Buraya trabzan yaptık, atladık. Şimdi diğer örnekte V şekli açılıyor. Bu şekilde diğerlerini de aynı yapalım. Bu sırayı da bitirelim. Evet, şimdi hanımlar burada daraltmıştık üçgeni. Şimdi burada da genişleteceğiz. Farklı bir işlem yok zaten. Bakın normalde zincirlerin içine batıp yapıyorduk. Daraltıyorduk. Gene zincirlere batacağız ama bu sefer dışarı kısmından kutucuğu oluşturup yapacağız. Mesela bunu yaparken iç kısımdan kutucukla oluşturduk, daralttık. Burada da dışarıdan yaparak kutucuk oluşturacağız. Şimdi yapınca daha iyi anlayacaksınız. Geldik. Bakın. Şimdi geldim. Bir tane trabzan kaldı. Burayı trabzan yapmıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Bakın bu sefer zincirin içine batarak şimdi 1 2 ve 3 trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim, bir boşluk atladım ve diğer trabzanımı yaptım. Bu şekilde bakın büyüttüm. Ne yaptım? Bakın bunun bakın 1 3 işte 5 7 1 3 5 7 bu şekilde yaparak baklava dilimini oluşturuyoruz. Bu sırayı bitirelim, sonra diğer sıraya geçelim. Evet, bakın geldik şimdi diğer sıraya. Aynı şekilde bir zincir çektim. Bakın bir trabzan bıraktım. Dediğim gibi bakın bu V şeklini büyütüyoruz. Burada kaç tane trabzan vardı? 5 tane. Toplam 5 tane trabzan yapıyoruz. Bakın zincire de batıyorum. Şimdi bir zincir, bir boşluk atlayıp bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi diğer 7. sırayı çekmeme gerek yok. Yani bu son sıra oluyor. Aynı şekilde 7 tane yapıp sonra popcorn yapacağız. Evet hanımlar, bakın şimdi 7 tane, ortası 7 tane olan trabzanı da gittim. Popcorn olan yerlere de gittim. Şimdi nereye battığımı size göstermek için burayı da çekmek istedim. Bakın bu trabzanlara da batıyorsunuz. Bakın tam zincirin ortasına toplam 5 tane yarım trabzan yapıyorsunuz. 3 4 ve 5. Bu şekilde bitiriyoruz. Bakın. Hep sık iğnenin tam ortasına, sık iğnenin içine batıyor. Pardon, zincirin, sık iğne diyorum. Çok özür dilerim. Şimdi bakın 4 tane yaptık ya. 5. de zaten zincir içini geliyor. Zincir içi. Yani bakın normal şimdi başa aldık bu durumu. Şimdi bu popcornlar yaptıktan sonra aynı buradaki gibi daraltma yapıyoruz. Bakın ortada 7 tane trabzan, 5 3 1. Aynı şekilde bu popcornları yaptıktan sonra da 7 tane, 5 tane, 3 tane, 1 tane bu şekilde baklava dilimi oluşturuyorsunuz. Biraz uzaklaştırayım. Bakın bu ördüğümüz sıra 3. 1 2 3. popcorn. Yani 1 2 3. Bakın hep ince zincirlerin şu şekilde göstereyim. Zincirlerin içine popcorn yaptım. Sonra düz devam. Bakın üçgenler daralttım. Sonra tekrardan baklava dilimi oluşturdum. Tam 2 tane baklava dilimi var. Yarım 2 tane, bir tane var. Şimdi bu arka parça için sayalım.
Şimdi nasıl sayalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26. Toplam 26 tane sıra ördüm. Sonra bu arka parçası için bakın omuz detayı var. Omuz detayına da deseni devam ettirdim. Ben burayı size göstereyim. Toplamda 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi normalde ipi koparmadım. İpi koparmadım. Burada bitti. 2 zincir çekip devam ettim. Nasıl buradaki baklava dilimi devam ediyorsa omuzda da devam ettirdim. Sadece kestirme var köşe ucunda. Orayı da hemen size göstermek istiyorum. Model basit aslında. Simetriye uyacaksınız. Sayıya uyacaksınız. Sayacaksınız sürekli. Şimdi bakalım sayalım burada. Popcorn'dan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzandan ipi takacağız. Şimdi buradan başladığımız için bu iç taraftan başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzana takıyoruz ipimizi. Bir daha teyit edelim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Doğru yapmışız. Şimdi hanımlar direkt kestirme yapacağız. Burası yaka kısmı olduğu için kestirme yapmamız lazım. Onun için de çok basit. Bakın 2 zincir çektiniz. Tel aldınız. Normal trabzan alır gibi yarım çıktık. Sonra tekrar tel aldım. Bu sefer diğer yana batıyorum ve bir tane kestirme yaptım. Başka kestirme yapmıyorsunuz. Ve devam edelim. Şimdi ne yapmıştık? Şimdi burada baklava bakın burada kapandı. Şimdi açacağız. Bir zincir çekiyoruz. Bakın burada bir trabzan vardı. Onu atlıyoruz. Popcorn'un tam tepesine batıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan atlayıp diğer yeri yapıyorum. Bakın çok basit. Aynı devam ediyoruz baklava dilimine. Ben yarım kesmek istemedim. Hani burası dümdüz trabzon istemedim. Baklava dilimi de devam etsin istedim. Onun için böyle yapalım. Şimdi dönüyorum. Köşelerde bir şey yapmıyoruz. Düz trabzan. Şimdi aynı şekilde tekrar keseceğiz ama iç taraftan boğaz kısmından keseceğiz. Normal trabzan örüyorum. Şimdi üçgenimiz büyüttüğümüz için biliyorsunuz artık. Bir trabzan kaldı. Bir zincir çektim. Zincire batıyorum. Şimdi trabzan tepesi tekrar zincir bakın. Aynı farklı bir işlem yok. Şuradan zincirin içine battım. Şimdi bir zincir çektim. Bir tane atlayıp şimdi hemen bakın kestirme yapıyorum. Bakın kestirdim. Sonra 2 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Bakalım burada ne yapmışım? Zaten bir trabzan yapmışım. Sonra bir zincir çektim. Bakın deseni oluşturmak için ne yapmışım burada? Atlamışım zinciri. Burada 4 tane var. Şimdi 1 2 ipim de karıştı ama. Şimdi zincire batalım. Bir zincir çektim ve bu sırayı da bitirmiş oldum. Bu kadar. Arkanın omuz detayı bu şekilde. Şimdi ön parçayı ben yukarı kadar öreceğim. Ben hemen size ön parça için sayı da vereceğim. Bu arkayı bu şekilde bitirin. Bakın. Arkayı aynı omuz detaylarıyla örün, bitirin. Şimdi dediğim gibi bu 1 yaş için 26 idi. Diyelim daha küçük yapanlar diyelim 24 sıra örsün. Daha büyük uzun boylu yapmak isteyenler de işte 28 sıra örebilir. Bu şekilde modeli de büyütebilirsiniz. Hani bu sayıyla başlayıp da bu şekilde hanımlar. Şimdi ön parçanın da önünü göstereceğim, omuzunu göstereceğim.
Evet hanımlar, şimdi ön parçada kaç sıra ördüğümü size göstermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Toplamda 24 sıra ördüm. Bu arkada da 26 sıra örmüştüm. Şimdi ön kısmı biraz yakası hafif aşağı doğrudur. Arkada hafif yukarı doğrudur. Şimdi bakın omuz detayını da aynı arkadaki gibi yaptım. Bakın normal hiç ipi kesmeden 24 sıra ördükten sonra şimdi burada 26 ise bakın burada 26 sıra ördüm. Burada 24 sıra ördüm. Şimdi omuzdan 2 sıra fazla daha örerek eşit şekilde sıralarını tamamladım. Mesela arkada 2 sıra eksilttim. Omuzda 2 sıra fazla ördüm. Bu şekilde eşit şekilde tamamlamanız lazım. Şimdi sayalım şuradan. Şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 sıra. Bakın şuradan sayalım. 2, 4, 6, 7. 7. Trabzanın tepesinden batıyorum. Şimdi buradan ipi kesmeden devam ettik. Buradan başlandı, böyle devam etti. Buradan da bu iç taraftan başlamamız lazım ki ters düşmesin. Eğer buradan başlarsanız örneğiniz ters düşer. Tekrar sayalım karışıklık olmasın diye. Şimdi zinciri de sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, zinciri sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, hemen yanındakine batacaktım. Tamam. Evet, şimdi düğüm atıyorum. Normal bakın örüyorum. Bu köşeler hep kestirme olur. Arkadaki gibi. Her sırada kestirme var. Şimdi normal bir trabzan yapıyorum. Bakın omuz detayını yapıyoruz. Burada bakın üçgeni kapatmışız. Şimdi bir zincir çektim. Bakalım, evet. Eşit şekilde düşüyor. Yani örneği omuzda da devam ettiriyoruz. Farklı bir işlem yok. Şöyle yapayım. Şimdi ikinci sırayı da göstereceğim. Ne demek istediğimi daha iyi ve net anlayacaksınız. Şimdi döndüm. Popcorn kısmı ters tarafa düşüyor. Yani buradayken popcorn yapacağız. Bakın hiç eksiltme yapmıyorum. Sadece boğaz tarafının yaka kısmının iç kısmından yapacağız. Eksiltmeyi her sıra eksiltme olacak. Şimdi bakın örüyorum. Evet, zincire de trabzan yapıyorum. Şimdi bakın trabzan tepesine geldim. 1 2 3 4 5. Bu şekilde popcorn yaptım. Parmağımızdan itelim. Bakın zincire trabzan yapıyorum. Bu şekilde örneği kuruyoruz, bitiriyoruz. Şimdi bakın yukarı doğru kutucuk yapmışım. Burada da aynı şekilde. Bakın kutucuk yapmışım, açmışım. Yani ikinci üçgenin başlangıcına devam ediyoruz. Şimdi hanımlar bakın geldim. Burada normalde 3 tane yok. Bu bir tepe, bu ikinci tepe. Burayı da aynı şekil kestiriyoruz. Kestirdim. 1 2 zincir çektim. Aynı kestirmeyi devam ediyorum. Gene kestiriyorum. Bakın 1 2 kestirdim. Şimdi örneği kuracağım. Şimdi bir zincir çektim.
Bir trabzan, bir zincir. Bakın bir trabzan tepede atlıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bir boşluk atladım. Direkt porkunun tepesine battım. Bu şekilde omuzu da bitirelim. Örneği biliyorsunuz. Tekrar anlatmama gerek yok. Bakın zaten kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Diğer 3 sırada da bakın kestirdim. Bak şöyle göstereyim. Bakın kestirme yaptım. Tekrar kestirme yaptım. Sonunda zaten bir trabzan oluyor. Ve bu şekilde bitiriyorsunuz. Bunları bitirelim. İpi kesmeyin. Boğaz kısmını yapacağız. Evet hanımlar, şimdi geldik son sıraya. Bakayım burada 1, 2, 3, 4, 5, pardon 5 sıra örmüşüm. Herhalde buradaki sayı tam olduğu için mi? Bakacağım şimdi, beraber sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Doğru. Demek ki bir yerde bir şey yaptım. Burası 5 sıraymış. Bakın omuz sıra sayısı 5 sıra. Çünkü böyle eşit koyduğum zaman kesin eksik saymışımdır aşağı kısımdan. Ama siz eksik saydım büyük ihtimal. Onun için 5 sıra, bakın 5 sırada bitirdim zaten. Bakın bu zaten maksat aslında şu omuzları 12 12'ye düşürmek ve bunların boyunu eşit bir şekilde düşürmek. Zaten eksik saymışımdır ama hani bir sayı herhalde fazla ördüm. Burayı bir bitireyim. Sayacağım. Hemen göstereceğim nerede hata yaptığımı. Hata yapmadım. Eksik saydığımı göstereceğim. Şimdi bakın bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çünkü üçgen büyüttüğümüz için. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Yanlışlık yapmadık. Sadece ben bu omuzu 4 saymıştım. Bunu da 6 olarak eşitleyeceğimi sanmıştım. Meğersem 3 sıra örmüşüm. Kusura bakmayın. 1, 2, 3 sıra ördüm. Bunu da bir sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Arkası 26. Önü 24. Bu şekilde sayıları eşitlemiş oluyoruz. Şimdi hanımlar, ipi kopartmayın. Bakın omuzu birleştireceğiz. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak. Bakın arkadan da baklava dilimi çok güzel. Popcorn koymadan da bu şekilde bir baklava dilimi de oluşabilir. Çok da güzel durdu. Şimdi omuzları birleştiriyoruz. Bir an korktum ben de sökeceğim diye. Ama yanlış, sadece omuzda bir sayı fazla ördüğümü sandım. Onun için hatlar karıştı. Şimdi bakın 12 tane zaten tepe var burada. Böyle güzel alıyorsunuz, sık iğne yapıyorsunuz. Birleştiriyorsunuz. İki farklı bir işlem yok. Böyle tepelerden alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. Ben bunları birleştireyim. Diğer omuzu da birleştireyim. Hemen geliyorum. Evet, diğer omuz kısmında buradan başlayıp burada bitiriyorum. Çünkü iç kısmına yaka yapacağız. Böyle geçirelim. Şimdi bakın, bir de bu üçgenler birbirine bakın eşit şekilde düştü omuzda. Siz de böyle birleştirirken dikkatli birleştirin ki bakın birbirine baksın üçgenler. Şimdi hanımlar, komple bunun çevresine 2 zincir çekelim. Trabzan yapacağız. Bakın komple dönelim. Trabzan yapıyoruz. Farklı bir işlem yok. Zaten boğaz kısmına lastik yapacağız. Bakın normal trabzan yapıyorum. Geleğimiz zaten bitmek üzere. Evet, geldik buraya. Bakın köşede de farklı bir işlem yok. Normal yakayı bu şekilde dönelim. Bakın göstereyim size. Böyle komple geleğini bitirelim. Evet hanımlar, geldik, bakın bitirdik. Şimdi lastik yapımına geçeceğiz.
Önden bir trabzan aldım. Arkadan bir. Bakın önden bir, arkadan bir. Ön bir, arka bir. Bu şekilde komple çevresini döneceğiz. Fakat yaka kısmında kestirme yapmamız lazım. Yakamızın yuvarlak formda düşmesi için. Geldik bakın köşeye. Şimdi tel aldım. 2 tane çektim. Önden bir aldım. Bakın tekrar arkadan 2 tane aldım. Bu şekilde kestim. Şimdi bütün diğer köşeleri bu şekilde tamamlayalım. Bakın devam ediyoruz. Bakın arkadan 2 tane kestirme yapmışım. Bakın şuraya da aynı şekilde yapacağız. Bu diğer arka kısımlara da aynı şekilde 2 tane kestirme yapacağız. Tam şu köşelerden arkadan 2'şer tane alıp 2 tane kestirme yaparak lastik kısmını tamamlayalım. Böyle ben hemen şöyle diğerini de göstereyim size. Bakın geliyorum şimdi kestirme için. Evet. Şimdi arkadan aldım. Önden bir tane. Arkadan 2 tane trabzanı aldım. Ve kestirmeyi bitirdim. Şimdi diğer arkadaki, bakın şu an arkayı örmedim. Arkadaki bu köşelerdeki kestirmeyi yaparak lastik yerini bitirelim. Evet, geldim. Lastik yerini bitirmek üzereyim şu an. Arkadan aldım ve ilk lastik sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sırayı yapacağım. Bakın öndekini önden aldım. Arkadakini arkadan aldım. Hanımlar bu şekilde devam edelim. İşte yaka genişliğini siz ne kadar istiyorsanız isterseniz bu ikinci lastikten sonra daha gitmeyin. İster 3 sıra ister 4 sıra. Tamamıyla sizin zevkinize bağlı bu. Ben bakacağım. Birkaç sıra daha gidebilirim. Belki bu şekilde de bitirebilirim. Tamamen göz zevkime bağlı. Bakın hiç farklı bir işlem yok. Öndekini önden alıyorum. Arkadakini de arkadan alıyorum. İsterseniz bu son sıranız olsun. İsterseniz birkaç sıra daha da örebilirsiniz yakayı. Bakın yaka kısmını şöyle göstereyim. Kestirme yapıyoruz ya. Bu yuvarlak formu veriyor. Onun için hani kestirme yapıyoruz. Bakın çok da güzel bir yaka oldu. Bitirelim, sonra omuz bu yanındaki lastik yerine geçeceğiz. Evet hanımlar, yakayı bitirdim. Bakın diğer omuzunu da ördüm ben. Bakın bağcığını falan da ekledim hemen. Şimdi burayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Çok basit. Yani zor bir şey değil. Aynen. Bakın ipi şuradan en tepeden alıyorsunuz. Düğüm atalım. 2 zincir çekelim. Trabzan yapıyoruz. Komple bunun sırasını trabzan yapacağız. Farklı bir işlem yok. Bakın. Böyle sırayla trabzan yapıyoruz. Şöyle tepeye batıyorum. Böyle hem ortasına hem tepelerine. Bakın şöyle. Ortaya battım. Şimdi tepeye battım. Bu şekilde şu köşeye kadar trabzan yapalım. Ondan sonra lastik yapacağız. Dileyen istersen bunu düğmeli de yapabilir.
Ben bağcıklı yapacağım. Erkek çocukları da bağcıklı kullanabilir. Çünkü gördüm erkek modellerinde bağcık kullanılan var. Bu model mesela kız bebeklere de olur. Mesela pembe yaparsınız. Her türlü hem kız hem erkek bu yeleği giyebilir. Şimdi komple trabzanları bitirelim. Bakın farklı bir işlem yok. Batıyoruz, çıkıyoruz. Bitirelim komple trabzan. Sonra lastik yerine geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın geldim köşeye kadar. En son trabzanı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bakın şu an ön kısımdayım. Döndüm. Şimdi bir trabzan yapıyorum. Bakın burada da aynı şekilde yaptım. Bir trabzan. Ve önden, pardon, şu an ön kısım olduğu için bu taraf böyle arkadan aldım. Şimdi önden alıyorum. Önce arkadan alacağım. Çünkü bakın bu bir trabzandan sonra önden alınmış trabzan var. Burada da öne düşmesi için arkadan aldım. Şimdi bu şekilde lastik yapıyoruz. Yakada gösterdiğim gibi farklı bir işlem yok. Lastiği ben şimdi bu sıraya attım. Son bir sıra daha atacağım. Ondan sonra bitiriyorum. Yani bu kadar. Normal önden arkadan önden arkadan alarak bitiriyorsunuz. Bakın trabzan, bir lastik, iki lastik, iki sıra lastik ördüm ve bitirdim. Ondan sonra ama tabii siz isterseniz ilik yeri açıp da düğmeli de yapabilirsiniz. Hani bağcıklı istemeyen anneler için de söylüyorum. İsterseniz bu bağcık yerine ilik yeri açıp düğme de katabilirsiniz. Zaten mesela benim lastik şeylerim geniş. Buraya ben mesela 2 tane düğme eklemeyi düşünüyorum. Bu şekilde şimdi bunu komple bitirelim. Bakın bir önden bir arkadan alarak, bir önden bir arkadan alarak yapalım. Bu bağcığa da normal trabzan yapıyoruz. 4 tane trabzan var. Şöyle göstereyim. Bakın hemen size göstereyim onu da. Tam baklava diliminin şu ortasına göre ayarlıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Eşit şekilde düşecek tabii ki bu bağcıklar. Şimdi bunu da göstereyim ve son bitmiş haliyle geleceğim. Şöyle bakın normal şöyle tepeye taktım. İpi geçirdim. Normal bildiğimiz trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Bunu yapmayabilirsiniz. İsteyen düğme takabilir. Şimdi bakın 1 2 3 4. Bu şekilde sapını yapacağız. Bağcıkların uzunluğu da bayağı bir uzun. Sayalım: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 sıra ördüm. Siz de 32 sıra örüp bitirebilirsiniz. Dediğim gibi bunu da böyle gidin. Bakın yaka gibi aynı, hiçbir farkı yok. Kestirme tabii ki yok. Bakın dümdüz örüyorsunuz. Hani bir daha video uzun olmasın diye göstermek istemiyorum. Şimdi bitirelim, temizleyelim. Geliyorum. Evet hanımlar, bakın yeleğimiz bitti. Ben düğmeli diktim. Dilerseniz buraya böyle bağcık, bakın şöyle eşit bir şekilde. Burayı ister iliklersiniz, ister iliklemezsiniz. Düğme de çok güzel bir hava attı. Bakın bu yandan bu şekilde gözüküyor. İsterseniz düğmeyle yapmak istiyorsanız bu bağcıkları yapmayın. Ama her türlü erkek çocukları ya da kız çocukları bunu kullanabilir. Bakın bağcıklarımız da bu şekilde. Ve içini temizledim. Vaktim vardı. Bakın içi tertemiz oldu. Bu şekilde hanımlar bitirdik.
Bakın yakası şöyle yandan ve arkasını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yelek modeli oldu. Erkek çocuklarımız için özellikle. Tabii bunu kız çocuklar için de yapabilirsiniz. Benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.